Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber işleme tekniğiyle kanvas çanta yapacağız. Çantamızda gördüğünüz gibi leopar desenli yaptım. Şöyle plastik bir kanvas üzerine görmüş olduğunuz gibi böyle tüylü iplerle 3 renk kullandım ben. Siyah ve kahverengi olan iplerim ince olduğu için kanevçe tekniği yaptım. Krem ipim gördüğünüz gibi kalınlığı bayağı bir fark ettiği için şu ara kısımlarda böyle düz işleme yaptım. Şimdi nasıl işleme yaptığımı göstereceğim. Buradaki desen kesinlikle bir şablon değil. Sadece kendi isteğime göre yerleştirdim. Kendi kafama göre yani şekillendirdim. Herhangi bir şablondan örnek almadım. Öncelikle ortadaki kahverengi işliyoruz. Ben hemen küçük birer parça yapacağım hızlı bir şekilde. Şöyle. Bakın buradan batıyorum. Altta ipi bağlayacağım kadar bir uzunluk bırakıyorum. Tam kanevçe tekniği, etamin. Şuraya batıyorum. Umarım net görünüyordur. Biraz daha yakınlaştıracağım. Gördüğünüz gibi çarpılarımızın ilk tek çizgisini yapıyoruz. Daha sonra ikinciye geçeceğiz çarpı şekline. Şimdi geri dönüş yapıyorum. Aynı delikleri kullandığım için ip kalın olduğu zaman krem renginde o sorunu yaşadım. Zor batırıyoruz. O yüzden krem rengi ipimde çarpı tekniğini kullanmamıştım. Bakın ilk sıramı tamamladım. Başladığım yere geldim. Burada hemen ipimi sağlamlaştırdım ve şu fazlalığı alıyorum. Burada yine istediğimiz şekli yapmaya devam edelim. Buradan çıktım. Hemen çaprazına batıyorum. Battığım yerin hemen sol yanına batıyorum. Bir dahakini yapmak için. Eminim ki çoğunuz kanevçe tekniğini biliyorsanız bunun hiçbir zorluğu olmadığını anlamışsınızdır. Ama kanvasları işlenen klasik görünümden farklı olarak bu şekilde yapabilirsiniz. Fikir olması açısından ben bu şekilde yaptım. Şuraya bir iki kare daha yapalım. Çarpı pardon. Bakın buraya
Bir yaptım. Şöyle şeklini değiştiriyorum. Diyelim ki bu şeklimiz tamam. Şimdi ipimi şuradan bu tarafa bırakıyorum. Sırada siyah ipim var. Ve siyah ipimle kahverengi ipim, bakın tüyleri oldukça uzun. Bu tüyleri biraz makasla kestim ben, sonrasında sizlere de göstereceğim. Çünkü çok birbirinin üzerine örttüğü zaman deseni kapatacağı için. Siyah ipimi taktım. Şuradan hemen bunu çerçeve yapacağız, siyahı. Yine altta bağlayacağım kadar ip bırakıyorum. Buradan kahverengi ipe takıldık. İlk siyah çarpımı yaptım ve burada yine ipimi bağlayarak sağlamlaştırıyorum ve uç kısmını hemen temizliyorum. İnternete leopar desen şablonu yazarsanız karşınıza bir sürü desen şablonu çıkacaktır. Hangisini isterseniz kullanabilirsiniz. Tabi orada da yine doğaçlama, istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz de. Pinterest kullanıyorsanız Pinterest'te de aynı şekilde birçok şablon mevcut. Normal ipler yerine böyle kanvasla işleme yaparak çanta yaptığınızda sizin için de bir farklılık olabilir. Ben şimdi etrafını dolaşacağım. Burada iki tane modelimi işledim. Şimdi aradaki kısmı nasıl ayarladığımı göstereceğim. Burada bakın, ipte kalınlaştığı için hem de siyahla da oradan batıp çıktığımız için biraz zorlanıyoruz. Bir kutucuk atlıyorum, ikinciye batıyorum. Hemen altındakinden çıktım. Alttan şöyle batarken ipi temizleyelim. Yine bakın arada bir tane kalacak. Diğerine batıyoruz. Burada battığım zaman hemen yine uçtaki ipliğimi sıkılaştırıyorum. Battığım yerin hemen altından çıkıyorum. Buradan batıyorum. Şimdi şu aradaki mesafeyi nasıl dolduracağız? Hep denk gelecek mi? Bir üstten çıkıyorum şimdi. Aradaki mesafeyi kapatmak için.
Bir tane atlıyorum, ikinciye batıyorum. Yine aradaki mesafeleri hep aynı yapıyorum. Zorunlu kalmadıkça değiştirmiyorum. Şimdi diğerine doğru yaklaşıyorum. Farkındaysanız. Şöyle batarken alttaki geçiş yaptığımız ipi çekelim ki iğnemiz rahat geçsin. Burada mesafeyi biraz uzatacağım. Şimdi bakın şu tarafa geçmek için yine karşıya atladım. Bir tane boş, ikinciye batıyoruz. Üstten çıktım hemen. Yine alttan ipler olduğu için geçiremedim. Buradaki yapma sebebimi şimdi göstereceğim. Hepsi eşit boyda olursa çok daha güzel görünüyor. Ama ayrıcalık yapmamız gereken yerler var. Onlar da şuradaki mesafeler, bakın. Buradan çıktım. Sadece bir tane batacağımız yer olduğu için buraya kısacık batıyorum. İsterseniz biraz uzun da batabilirsiniz ama ben genelde kısa batıyorum. Şurada çapraza geçtik. Bakın uzunluğumuz aynı oldu. Şu aşağı kısımda da aynı şekilde şuradan çıktım. Yine arada kutucuk olmadığı için hemen yanına batıyorum. Alt tarafa geçtiğimde zaten siyahın bittiği sıra. Burada isterseniz yapabilirsiniz, isterseniz direkt diğerini atlayabilirsiniz. Ben genelde yaptım daha dolgun durması için. Bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi bu kısımlar böyle. Kenarda nasıl ilerledim? Şurada kenara geçiyorum hemen. Kenarda da sararak, ama bazı yerlerde çift battım. Çok ayrık olmasın diye. Bakın burada bir battım aynı yere. İkinciye geçtim. Ve bu battığım yere tekrar batıyorum. Hepsine çift battığımızda da çok üst üste oluyor. O yüzden bir tekli bir çiftli yaparsanız çok daha güzel olacak. Gördüğünüz gibi kenarları da en son böyle bitiriyorum.
Şuradan da göreceğiniz gibi tüm kenarı böyle dolaştım. Ve hazır çanta kilit aparatı kullandım. Bunu astarı dikmeden önce takacaksınız. Ve cepli bir astar diktim ben. Astarımı da yine kenardan şöyle görünebilecek mi? Bakın ince bir polyester iple dikişimi yaptım. Burada iğnem de hazır. Naylon bir ip ki sağlam olsun diye bu şekilde diktim. Gördüğünüz gibi şuralardan görünüyor. Aynı renk zaten ipimle. Şimdi de şöyle nasıl dikeceğimi anlatacağım. Yani şurayı yaparken birleştirebilirsiniz de ama ben orayı yaparak astarı dikmek istedim. Bu iple de diktiğimizde zaten hiç bir görüntü olmayacak. Dikişten önce nasıl tüylerini kaldırdığımı göstereceğim. Bakın burada gayet tüylü. Burada tüyleri yapışmış bir şekilde. Ben eski bir tel tarak yardımıyla yatışan tüyleri kaldırıyoruz bu şekilde. Gördüğünüz gibi tüyler çok uzun. O yüzden şöyle yapıyorum. Yine bir taraktan yardım alarak. Yani biraz modeller böyle kestiğim zaman leopar desenleri netlik kazanıyor. Yoksa çok uzun olduğu zaman da hoş durmadı. O yüzden ben böyle kısaltma gereği duydum. Şöyle göz kararı da kısaltabilirsiniz. Tüylerinin tam kalkmadığını düşünürseniz şöyle bir kez daha yapın. Ve bakın şurada gayet uzun olan kısımlar var. Görüntüyü de bu şekilde oluşturdum. Çantayı en son kullanmadan önce de şöyle bir taradığımız zaman gayet düzgün görünüyor. Tüylerini istediğiniz kadar kısaltabilirsiniz. Şimdi bu da yazma oyası ördüğümüz iplerden polyester ip. Şöyle hemen uç köşeden iğnemi batıyorum. Şuradan düzgün bir şekilde karşılıklı dikeceğiz. Şu kenardaki dikişleri kullanıyorum. Ve ince bir ip ve aynı renk olduğu için hiçbir görüntü olmayacak çirkin. Az önce de söylemiş olduğum gibi kenardaki
şu kısımları yapmadan birleştirirken de yapabilirsiniz ama ben böyle yapmayı tercih ettim. Şimdi bu şekilde biraz ilerletiyorum. Gördüğünüz gibi bu sıradaki dikişimi de tamamladım. Gayet düzgün bir dikiş elde etmiş olduk. Şimdi bir de aparat göstereceğim. Çantamıza 3 farklı şekilde aparatım var. Normalde böyle kendiliğinden açılan, kolay takılan aparat var. Fakat burada kanvasa işleme yaptığımız için şöyle de geçirmek istemedim ben. Böyle dik durmasını istemediğim için şöyle D şeklinde bir aparatım var. Bunu böyle dikebiliriz. Ama ben şöyle daire bir aparatın çok daha şık duracağını düşündüğüm için bunu yapacağım. Bunu da yine şurada isterseniz bu ipleri işlerken buraya da dahil edebilirsiniz. Ama sonradan da diktiğiniz zaman çok bir şey fark etmeyecektir. Şöyle iğnemle ipimi koparmadan bu kısma geldim. Sağlam bir şekilde aparatımı da buraya dikiyorum. Daha sonra örgü ya da hazır sap, hangisini istiyorsanız bu aparatla beraber dahil edersiniz ve kullanırsınız. Bakın bu şekilde duracak. Şu halkayı çok fazla dışarı çıkarmıyorum, çirkin görüntü oluşmaması için. Bakın biraz şöyle kadrajı genişletelim. Katladığımız zaman böyle bir görüntü oluşacak ve çantamızı diktiğimizde de şimdi tam dikmediğim için hemen kapatamadım ama tam dipten yaptım ben güzel kapansın diye, gördüğünüz gibi. Bu şekilde bir çantamız olacak ve dilediğiniz sapla çantanızı kullanabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Destek veren herkese canı gönülden tekrar teşekkür ediyorum. Bir sonraki projemizde buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.